İnsan kendi şahsında konuşurken en azından kendisidir. Ona bir maske verin, o size gerçeği söyleyecektir. Manifestonun tanımı, Cate Blanchett, her biri ünlü bir manifesto sunan çılgınca farklı 13 karakter oynuyor, tarz olarak bir kemer egzersizi ya da daha da kötüsü, kendine düşkün bir erteleme, bazen gösteriş için bir fırsat gibi geliyor. Y. Blanchett daha da fazlasını göstermek için. Ama bu hiç de öyle değil. Ve sonuçlar kemer ya da hoşgörülü ya da kuru akademik değil. Alman sanatçı ve film yapımcısı Julian Rosfeld, tamamen benzersiz ve kolayca tanımlanamayan veya sınıflandırılamayan bir şey yaratmak için Blanchett ile işbirliği yaptı. Film düşündürücüdür, görsel olarak tutuklayıcıdır ve bazen çok önemlidir. En şaşırtıcı şey, zaman zaman manifestonun ne kadar komik olduğudur. Kilometreniz değişebilir. Ancak Blanchett, bu korkutucu metinleri iletmek ve her metnin ortaya çıktığı iç bağlamı tamamen değiştirmek, o kadar nefes kesici bir şekilde yaratıcıdır ki, tamamen işe yaramayan bölümlerde bile tamamen eğlenceden başka bir şey değildir. Son kredilerin teşekkürler bölümü şunları içerir: bu akıllara durgunluk veren manifestoların tüm muhteşem yazarlarına. Bunlar ders kitaplarında kalması gereken kutsal metinler değil. Onlarla oynanacak, ters yüz edilecek, dalga geçilecek, yeniden icat edilecekler. Filmin tüm enerjisi, kültürümüzü oluşturan çeşitli fikir ve kavramların bir kutlamasıdır. Dahil edilen manifestolar, Karl Marx ve Friedrich Engels'in Blanchett tarafından megafona bağırılan, vahşi saçları ve gözlerinde çınlamayan, başıboş pis bir evsiz adam olarak tamamen tanınmayan Komünist Manifestosu N'den başlayarak çok çeşitlidir. Terk edilmiş bir depo veya fabrikanın çatısında duruyor ve kapitalizmin çöküşü hakkında çevredeki ormana bağırıyor. Manifestoların çoğu sanatçılar tarafından yazılmış olsa da, André Breton'un Sürrealizm Manifestosu, heykeltıraş Claes Oldenburg'un mantra benzeri Ben bir sanattan yanayım manifestosu, Jim Jarmusch'un film yapımının altın kuralları, Werner Herzog'un Minnesota Deklarasyonu ve kaçınılmaz olarak, Danimarkalı film yapımcıları Lars von Trier ve Thomas Winterberg'den ünlü Dogmi 95 manifestosu. Manifestolar sadece sanatlarını umursamayan insanlar tarafından teslim edilir. Sanatlarıyla ilgili fikirleri ölüm kalım meselesidir. Ne için olduklarını göstermek için kendilerini güçlü bir şekilde bir şeye karşı ilan etmeleri acildir. Rosfeld bu acil metinleri içerikle uyuşmayan ortamlara yerleştirir ve bu kelimeleri vurgulamaya, onları saçma, anlamlı hale getirmeye hizmet eder. Sarhoş edici bir ders yerine anlamaya çalışmak için koltuğunuzda öne doğru eğilirsiniz. Her manifesto farklı bir ortamda farklı bir kişi tarafından teslim edilir. Film, Almanya'nın her yerinde çekildi ve ilk bakışta okunan manifestoyla hiçbir ilgisi olmayan atmosfer ve manzaralarla kelimelerin arka planını oluşturdu. Bu en büyüleyici kısımdır ve bu ancak Blanchett'in performansının virtüözlüğü ve bağlama duyarlılığı ile mümkündür. Bu yüzden Blanchett'i 5. sınıf öğretmeni olarak alıyoruz, sınıfına bir ders veriyoruz, Dogmi 95 metnini haykırıyoruz, çocuklar ondan sonra sözlerini tekrarlıyorlar. Blanchett, Norma Desmond gibi giyinmiş, dans grubuna öfkeyle bağıran, yalnızca bir manifestonun sözlerini kullanan otoriter bir Rus koreograf olarak var. Ama onun davranışlarından ve konuşma ritminden, jestlerinden, Blanchett'in aslında şöyle dediğine yemin edebilirsin: hadi tempoyu yükseltelim kızlar, en tepeden alalım. Manifesto, oyunculuk öğrencilerine göstermek için mükemmel bir film olurdu. Metni bu şekilde anlamlandırırsınız. Bu sadece ne söylediğin ya da nasıl hissettiğinle ilgili değil. Bu, kim olduğunuz ve nerede olduğunuzla ilgilidir ve bu faktörler bir şeyi nasıl söylediğinizi belirler. Blanchett'i, bir video yayını üzerinden yağmur fırtınası meraklısı bir muhabiri sorgulayan, göz korkutucu derecede muhteşem ve süslü bir haber sunucusu olarak alıyoruz. Aralarındaki ileri geri diyalog, gece haberleri konuşma kalıplarının ve tonlarının mükemmel bir taklidiyle gelir, ancak Metin Sol Levitt'in kavramsal sanat üzerine cümleleridir. Daha fazla dönüşüm var. O, bir aile doğasına liderlik eden fare gibi bir anne, fütüristik bir bilim adamı, adrenalin bağımlısı bir hisse senedi tüccarı, her biri farklı bir sese, görünüme ve hislere sahip şık ve pürüzsüz bir parti sunucusu. Karakterler ve bağlamlar değiştikçe, tüm proje trompe-l'oeil, maskeler, performans üzerine bir yorum haline gelir. İyi veya harika bir oyuncu olmanın birçok farklı yolu vardır. Dönüşebilmek sadece bir yoldur. Ama iyi ya da harika olmanın tek yolu bu değil. Eski Hollywood'da yıldızlar, kariyerlerine stüdyo tanıtımı, özenle seçilmiş roller ve izleyici tepkisiyle hazırlanmış ve teşvik edilmiş doğal ve ayırt edici kişilikler getirdi. John Crawford'dı.
John Wayne, John Wayne'di. Bu kişilikler içinde, bu yetenekli oyuncular geniş bir alanda faaliyet gösterdiler. Sadece kendilerini oynadıklarını söylemek doğru değil. Hala bu eski moda kişiliğe dayalı şekilde çalışan aktörler var. Ancak Blanchett onlardan biri değil. Blanchett'in parmak izi kadar belirgin bir kişiliği yok. O Angelina Jolie veya George Clooney değil. Blanchett'in boş sayfası onu bu kalemun yapan şeydir, bir başkasının ruhuyla doldurulacak bir kaptır. Her zaman onun için işe yaramaz ve bazen yetenekli ama boş olarak çıkar. Yine de yeteneği işe yaradığında göz kamaştırıyor. Blanchett maskenin ustasıdır. Maskeler gizler ama aynı zamanda ortaya çıkarırlar. Kabuki ustaları maskeleriyle o kadar özdeşleşir ki ikisi bir olur. Blanchett, bir tür maske gerektirmeyen bir karakter oynadığında, işi pisi balığı olabilir veya etki için baskı yapar, son gerçek mükemmel bir örnektir. Ancak dünyasında gezinmek için maske kullanan bir karakteri oynadığında, en belirgin örnek Carol, diğer aktrislerin olmadığı şekillerde özgür bırakılır. Bu hiçbir yerde manifestodan daha belirgin değildir. Başka bir aktrisin, zaten kendi kuşağında, böyle bir projeyi üstlendiğini ve yaptığı şeyi yaptığını hayal etmek tam anlamıyla imkansız. Maskenin bir başka üstadı Oscar Wilde, Dorian Gray, görünüşe göre yargılamayan sadece sığ insanlardır. Dünyanın gerçek gizemi görünendir, görünmez değildir. Blanchett'in buradaki çalışması, Roosevelt'in konsepti ve bu filmde çalışan tüm ortak ekiple birlikte, görünür olanın gizeminin titiz bir araştırmasıdır. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.